Herkese merhaba. Bugün sizlerle mutluluğun peşinde, yaşamın anlamını keşfedeceğiz. Hayatımız boyunca bir sürü şeyin peşinden koşuyoruz. Başarı, aşk, sağlık. Peki ya mutluluk? Aslında aradığımız her şeyin temelinde mutluluk yok mu sizce de? Mutluluk sadece bir duygu değil, aynı zamanda beynimizde gerçekleşen bir sürü kimyasal reaksiyonun sonucu. Beynimiz sürekli olarak duygularımızı yöneten ve mutluluğumuzu etkileyen kimyasallar üretiyor. İşte bu kimyasalları ve nasıl çalıştıklarını anladığımızda, mutluluğa giden yolda çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu videoda, serotonin, dopamin, oksitosin ve endorfin gibi önemli hormonların sırlarını çözeceğiz. Bu hormonları nasıl doğal yollarla artırabileceğimizi ve beynimizi nasıl daha mutlu olmaya ikna edebileceğimizi öğreneceğiz. Hazır olun, çünkü şimdi hep birlikte beynimizin gizli gücünü keşfedeceğiz. Beynimiz inanılmaz karmaşık ve muhteşem bir organ. Düşüncelerimizden duygularımıza, davranışlarımızdan alışkanlıklarımıza kadar hayatımızın her alanını kontrol ediyor. Peki, mutluluk gibi soyut bir duyguyu nasıl yaşıyoruz? İşte burada mutluluk hormonlarımız devreye giriyor. Serotonin, dopamin, oksitosin ve endorfin. Bu dörtlü, beynimizin ürettiği ve mutluluk, keyif, hayır, sevgi ve motivasyon gibi güzel duyguları hissetmemizi sağlayan kimyasal habercilerdir. Her birinin kendine özgü bir görevi var. Serotonin bize huzur ve sakinlik verirken, dopamin motivasyonumuzu ve ödül mekanizmalarımızı harekete geçiriyor. Oksitosin, sevgi, bağlanma ve sosyal ilişkilerimizi güçlendirirken, endorfin ise ağrıyı azaltıyor ve mutluluk hissi yaratıyor. Beynimizin nasıl çalıştığını anlamak, mutluluğun şifrelerini çözmek için ilk adımımız. Serotonin, mutluluk hormonu olarak da biliniyor ve ruh halimizi, iştahımızı, uyku düzenimizi ve hatta öğrenme yeteneğimizi etkiliyor. Yeterli serotonin seviyesi, sakinlik, huzur, odaklanma ve genel bir rahatlama hissi sağlıyor. Düşük serotonin seviyeleri ise bizi depresyon, anksiyete, uyku problemleri ve özgüven eksikliği gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya bırakabiliyor. Peki serotonin seviyemizi nasıl artırabiliriz? Güneş ışığı, serotonin üretimini artıran en etkili ve doğal yöntemlerden biri. Her gün en az 15-20 dakika güneşlenmek bile ruh halimizi ve enerji seviyemizi önemli ölçüde artırabilir. Düzenli egzersiz yapmak da serotonin seviyelerini yükseltir ve stres hormonlarını azaltır. Triptofan adı verilen bir amino asit ise serotonin üretiminde önemli bir rol oynar. Triptofan zengini besinler tüketerek serotonin seviyelerimizi doğal yollarla artırabiliriz. Dopamin, beynimizin ödül ve motivasyon sisteminde önemli bir rol oynar. Bir hedefe ulaştığımızda veya bir ödül aldığımızda beynimiz dopamin salgılar. Dopamin, bizi harekete geçiren ve motivasyonumuzu artıran bir güçlendiricidir. Düşük dopamin seviyeleri, motivasyon eksikliği ve depresyona yol açabilir. Yeni şeyler öğrenmek ve yeni hobiler edinmek dopamin seviyelerini artırır. Hedef belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak da dopamin salgısını tetikler. Müzik dinlemek, dans etmek gibi aktiviteler dopamin seviyelerini artırır. Oksitosin, bağların gücü adına. Oksitosin, sevgi hormonu veya bağlanma hormonu olarak da biliniyor ve özellikle sosyal bağlar, güven, empati ve cömertlik gibi duygularla ilişkili bir hormon. Sarılmak, öpmek, el ele tutuşmak, sevilen biriyle vakit geçirmek gibi fiziksel temas ve yakınlık içeren aktiviteler oksitosin salınımını tetikliyor. Oksitosin, anne ve bebek arasındaki güçlü bağı oluşturan hormon. Ayrıca, romantik ilişkilerde de önemli bir rol oynuyor. Çiftler arasında yakınlığı, güveni ve sadakati artırıyor. Peki, oksitosin seviyemizi nasıl artırabiliriz? Sosyalleşmek, arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle vakit geçirmek, onlara sarılmak, onlarla sohbet etmek, oyunlar oynamak ve birlikte aktiviteler yapmak, oksitosin seviyelerimizi artırır. Hayvanlarla vakit geçirmek, özellikle de onlarla fiziksel temas kurmak da oksitosin salınımını tetikler. Endorfin, acıyı mutluluğa dönüştüren. Endorfin, vücudumuzun doğal ağrı kesicisi olarak işlev görüyor ve ağrıyı azaltmanın yanı sıra zevk, mutluluk ve coşku hissi yaratıyor. Egzersiz yapmak, endorfin salınımını artıran en etkili yollardan biri. Özellikle koşu,
yüzme, bisiklet gibi aerobik egzersizler, koşucu euforisi olarak da bilinen ve yoğun bir mutluluk ve coşku hissine neden olan endorfin salınımını tetikliyor. Acı biber yemek de endorfin salınımını tetikleyen ilginç bir yöntem. Gülmek, endorfin salınımını artıran en keyifli yollardan biri. Müzik dinlemek de endorfin salınımını artıran ve ruh halimizi iyileştiren etkili bir yöntem. Sevdiğimiz müzikleri dinlemek, şarkı söylemek, dans et veya bir müzik aleti çalmak, beynimizde endorfin fırtınası yaratıyor. Mutluluk, bir dizi tesadüfün sonucu değil, bilinçli bir seçimdir. Beynimizi ve mutluluk hormonlarımızı nasıl etkileyeceğimizi anladığımızda, mutluluğu kendi elimize alabiliriz. İşte beyninizi mutlulukla kandırmak için kullanabileceğiniz bazı pratik ipuçları. 1. Şükran pratiği. Her gün için minnettar olduğunuz şeyleri düşünmek, serotonin ve dopamin seviyelerini artırarak mutluluk ve doyum hissi yaratıyor. Bir şükran günlüğü tutun ve her gün en az 3 güzel şeyi not edin. 2. Hedef belirleme. Hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak için çalışmak, dopamin salınımını tetikler ve motivasyonunuzu artırır. 3. Sosyal bağları güçlendirin. Sevdiklerinizle zaman geçirmek, sarılmak, sohbet etmek, oksitosin salınımını artırarak sevgi, güven ve bağlanma hislerini güçlendirir. 4. Yeni deneyimler. Yeni şeyler öğrenmek, yeni yerler keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak, dopamin salınımını artırarak heyecan ve motivasyon sağlar. Egzersiz, sadece fiziksel sağlığımız için değil, aynı zamanda ruh halimizi ve mutluluğumuzu iyileştirmek için de en etkili doğal yöntemlerden biri. Hareket etmek, beynimizde bir dizi kimyasal reaksiyonu tetikleyerek endorfin, dopamin ve serotonin gibi mutluluk hormonlarının salınımını artırıyor. Endorfin, egzersiz sırasında salgılanan ve ağrıyı azaltarak stresle başa çıkmamıza yardımcı olan ve mutluluk hissi yaratan doğal bir ağrı kesici. Dopamin, motivasyonumuzu artırarak egzersiz yapmaya devam etmemizi sağlıyor. Serotonin ise ruh halimizi düzenleyerek, stresi azaltarak ve genel bir refah hissi yaratarak egzersizin uzun vadeli faydalarından yararlanmamızı sağlıyor. Koşu, yüzme, bisiklet, dans, yürüyüş, tenis gibi aktiviteler, mutluluk hormonlarınızı artırmak için harika seçenekler. Yediklerimiz sadece fiziksel sağlığımızı değil, ruh halimizi ve mutluluğumuzu da etkiliyor. Beynimizin düzgün çalışması için belirli vitamin ve minerallere ihtiyacı var. Hindi eti, somon, yumurta, süt ve muz, triptofandan zengin besinler. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığı ve ruh hali için önemli. Probiyotikler, bağırsak sağlığını iyileştirerek ruh halini etkiler. Minnettarlık, mutluluğun anahtarı. Minnettarlık, hayatımızdaki güzel şeylerin farkına varmak, onları takdir etmek ve onlara şükretmek demek. Minnettarlık sadece olumlu bir duygu değil, aynı zamanda ruh halimizi, ilişkilerimizi ve genel sağlığımızı olumlu yönde etkileyen güçlü bir araç. Araştırmalar, düzenli olarak şükran pratiği yapan kişilerin daha mutlu, daha sağlıklı, daha enerjik, daha iyimser, daha başarılı ve daha güçlü ilişkileri olduğunu gösteriyor. Minnettarlık, stres hormonlarını azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, uykuyu iyileştiriyor ve depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletiyor. Minnettarlık pratiği yapmak için her gün için minnettar olduğunuz en az 3 şeyi yazabileceğiniz bir şükran günlüğü tutabilirsiniz. Minnettarlığınızı ifade etmek için sevdiklerinize teşekkür edin, onlara ne kadar değer verdiğinizi söyleyin veya onlara küçük jestlerde bulunun. Her günün sonunda o gün yaşadığınız güzel bir anı düşünün ve o an için şükredin. Mutluluk, ulaşılmaz bir hedef değil. Her gün attığımız küçük adımlarla inşa edebileceğimiz bir yaşam biçimi. Beynimizi ve mutluluk hormonlarımızı nasıl etkileyeceğimizi anladığımızda, mutluluğu hayatımızın merkezine koyabiliriz. Bugün kendinize bir iyilik yapın ve mutluluğunuzu artırmak için bu ipuçlarından birkaçını deneyin. Her gün atacağınız küçük adımlar sizi daha mutlu ve daha anlamlı bir hayata doğru götürecektir. Çünkü mutluluk, yaşamaya değer kılan şeydir.